Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Çoğumuz video veya fotoğraf çekiyoruz. Ve bu çekimleri yapabileceğimiz birçok türde makine var. Mesela aksiyon kameraları. İşte biz de bu videomuzda kimler aksiyon kamerası almalı, aksiyon kameralarının avantajları ve dezavantajları neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Bugün bahsedeceğimiz kameralara aksiyon kamerası diyorlar. Adı üzerinde aksiyonlu ortamlarda kullanmak için tasarlanmışlar. Ama tabii bu günlük hayatta kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de bu makineleri telefonlarla veya diğer türdeki kameralarla karşılaştırdığımızda bariz avantajları olduğunu görebiliyoruz. Mesela bu kameralar hemen hemen bütün ortamlarda çalışabiliyorlar. Örneğin bu kameraların çoğu suya ve toza karşı dayanıklı olduğu için normal bir kamerayı asla götürmeyeceğiniz yerlerde çekimler yapabilirsiniz. Yani bu bahsettiğimiz kameralar denizde, havuzda, yağmur altında, tozun toprağın içinde, sıcak ve soğuk havada sorunsuzca çalışabilirler. Bir de normal bir kamerayı düşürdüğünüzde ağlarsınız çünkü muhtemelen paramparça olmuştur. Ama bu kameralar daha dayanıklı şekilde tasarlandıkları için ufak tefek hasarlarla çekimlere devam edebilirler. Telefonları zaten biliyorsunuz. Bir de ayrıca bu kameralar hem dayanıklı olmaları hem de boyutları sayesinde böyle çok ilginç yerlerde ilginç açılarla çekim yapma imkanı sunarlar. Bir de bu arkadaşlar çok küçük oldukları için atarsınız cebinize, günlerce yanınızda taşıyabilirsiniz. Bir de bunlar çok hafif olduğu için özellikle bizim gibi dışarıda yürürken, koşarken, video çeken insanlar için çok büyük rahatlık sunarlar. Bir de bu kameralar böyle ufak tefek oldukları için pek dikkat çekmek istemediğiniz anlarda da size çekim yapma imkanı tanıyorlar. Tabii canım, yani büyük bir makineyle dışarıda çekim yapmaya çıktığımızda sürekli hangi kanal diye bağıran abilerle karşılaşma olasılığımız bayağı yüksek oluyor. Ama buna başka açıdan da bakabiliriz. Mesela büyük bir makineyle profesyonel bir çekime çıktığınızda özellikle müşterilerinizden takdir ve saygı dolu bakışlar alabilirken aksiyon kamerasıyla bir çekimi yapabilecek bile olsanız o kamerayı gördüklerinde bununla mı çekecek ya diye bakabiliyorlar. Yani aksiyon kameraları profesyonel görünmüyorlar. Ancak bir aksiyon kamerası ile aynı fiyat bandındaki telefon ve diğer kamera türlerini karşılaştıracak olursak çözünürlük bakımından aksiyon kameralarının daha avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki de çözünürlük her şey demek değil. Mesela şu an alabileceğiniz çoğu aksiyon kamerası evet 4K, 5K, 6K çözünürlük sunuyor. Ama bazen çok daha düşük kalitede, çok daha düşük çözünürlükte bir videonun çok daha güzel ve estetik olduğunu görebiliyoruz. Mesela şu an gördüğünüz görüntüyü çeken kamera 5K yani 15 megapiksel video kayıt yapabiliyor. Ama şu an gördüğünüz görüntüyü çeken kamera ise 1080p yani 2 megapiksel video kayıt yapabiliyor. Çözünürlük tek başına pek bir şey ifade etmiyor. İşte aradaki bu kalite farkını ortaya koyan birkaç tane faktör var. Mesela bir fotoğraf makinesinin lensini değiştirebilirsiniz. Farklı lensler kullanabilirsiniz. Ya da lenslerinizde optik zoom yapabilirsiniz. Alan derinliğine müdahale de edebilirsiniz. Yani bazı faktörler fotoğraf makinelerini aksiyon kameralarına göre daha avantajlı kılar. Alan derinliği dedik ya, yani aksiyon kamerasıyla bir akşam çekiminde öyle güzel bokehli bir arka plan elde edemezsiniz. Tabi aksiyon kameralarının karanlık ortamlarda yaşadığı tek dezavantaj bu da değildir. Tabi evet, bu aksiyon kameralarının her sene yeni modelleri çıkıyor ve her sene daha iyi makineler haline geliyorlar ama hala düşük ışık koşullarında iyi sonuçlar verdiklerini söyleyemeyiz. Bunun nedeni de bu aksiyon kameralarında genel olarak telefonlarımızda olduğu gibi küçük sensörlerin kullanılması. Küçük sensör ne demek? Düşük ışık hassasiyeti demek. Ayrıca telefonlarımızla karanlıkta video veya fotoğraf çekerken yani çok güzel sonuçlar vermese de LED flash kullanabiliyoruz. Ya da çoğu fotoğraf makinesinde fotoğraf çekerken flash patlatabiliyoruz. Ama aksiyon kameralarında genelde bu tip aydınlatmalar dahili olarak bulunmuyor. Ancak çekim yaparken ortam aydınlıksa siz fotoğraf veya video çekmekten hiç anlamasanız bile bu aksiyon kameraları sizin için pozlamayı doğru şekilde yapabiliyor. Yani ışık seviyesini doğru şekilde ayarlayabiliyor. Yani siz iç mekandan bir anda dış mekana çıkın, ışığınızın yönü hızlıca değişsin. Siz güneş ışığını ta ensenize böyle kulağınızın yanına almadığınız sürece doğru pozlamayı size sunmaya devam ediyor.
Pozlamanın yanı sıra normal bir kamerada netleme işiyle böyle uğraşırken aksiyon kameralarında bu gerekmiyor. Çünkü bir alıyorsunuz elinize, siz netsiniz, arkanız net, bulutlar net, her yer net. Yani bu açıdan da kullanımı çok rahat. Ama tabii bunun da bir dezavantajı var. Mesela bir telefonla bir şeye çok yaklaşıp hemen netleyerek çok güzel makro videolar ve fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama bir aksiyon kamerasına ortalama yarım metreden daha yakın bir şeyi çekmek neredeyse imkansızdır. Çünkü aksiyon kameralarında manuel netleme yapılamaz. Bu yüzden özellikle yakındaki bir şeyleri çekmek istediğinizde biraz çuvallarlar. Peki bu makinelerde netlik değişmiyorsa nasıl oluyor da yarım metreden sonraki her şey net oluyor? Şöyle söyleyeyim. Bu makineler çok geniş açılı lenslere sahip oldukları için mesafeler arasındaki netlik farkı belirgin olarak görünemiyor. Tabii ki de bu makinelerin bu ultra geniş açıları hem en büyük avantajları hem de en büyük dezavantajlarıdır. İlk olarak avantajından bahsedeyim. Bu kamerayı elinize alırsınız, ekranına hiç bakmadan istediğinizi yaparsınız ve kadrajda kaldığınızdan emin olabilirsiniz. Tabii bu kadraja her şeyi sığdırabilen geniş açı özelliği çok uzaktaki bir şeyi çekmek istediğinizde sizi biraz üzebilir. Mesela bir yarışa veya maça gittiniz, tribünleri, etrafı çok güzel çekebilirsiniz ama böyle sahayı ya da pisti çekmek istediğinizde, yani biraz uzağa çekmek istediğinizde sonuç sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Tabii bir de bu aksiyon kameraların 360 derece yani her yanınızı çekebilen modelleri de var. Çok da güzel sonuçlar veriyorlar belki ama onlarla da yine uzaktaki bir şeyi göstermek istediğinizde kaliteden aynı şekilde ödün vermeye başlıyorsunuz. Fakat bu kameralarla o kadar fazla çekim senaryosu yapabilirsiniz ki yani sonu yok. Örneğin kafanıza, göğsünüze, bisikletinize, sağa, sola, oraya, buraya takarak telefonlarla veya kameralarla çekmekte zorlanacağınız çekimleri bu kamerayla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir de bu kameralarda öyle stabilizasyon yetenekleri olabiliyor ki yani isterseniz yürüyün, koşun, yüzün, bisiklete binin, rafting yapın. Hiç fark etmez. Yeteri kadar ışık varsa ortamda öyle güzel stabil yapıyor ki görüntüyü titremesiz ve sallantısız videolar elde edebiliyorsunuz. Artık aksiyon kameralarının içlerine güzel çekim yazılımları da ekliyorlar ve siz tek tuşa basarak böyle estetik, timelapse, hyperlapse gibi görüntüleri çok kolay bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Tek tuş demişken bu kameralar aksiyona odaklandıkları için siz kameranıza hiç bakmadan tek tuşla kameranızı açıp hazır ayarlarıyla kayda başlayıp aksiyonunuza yaptığınız olaya odaklanabiliyorsunuz. Hız demişken hızlı çekmek kadar bu çektiklerinizi hızlıca paylaşmak istediğinizde de bu kameralara anında bağlanıp görüntüleri indirip hızlıca paylaşabiliyorsunuz. Hatta bazen bu çektiklerinizi canlı canlı yayınlamak da isteyebiliyorsunuz. Mesela bazen insanlar bu aksiyon kameraları webcam olarak da kullanabiliyorlar. Toplantılar düzenleyebiliyorlar. Bunun için ne gerekiyor? Bu kameraların uzun süre açık kalabiliyor ve kayıt yapabiliyor olması gerekiyor. Mesela standart bir fotoğraf makinesi 10 veya 20 dakika sonra ısınıp kapanırken aksiyon kameralarında çekim süreleri çok daha uzun oluyor. Tabii burada aksiyon kameralarının en büyük dezavantajı ortaya çıkıyor bence. Özellikle bizim gibi konuşarak içerik üretiyorsanız aksiyon kameralarının dahili mikrofonları sizi bayağı zorlayabilir. Çünkü bu aksiyon kameraları bütün ortamı kaydetmek üzere tasarlanıyorlar. Yani siz alıyorsunuz, konuşuyorsunuz da yandan geçen arabanın, üstünüzden geçen uçağın, karşıda konuşan teyzenin, altta duran komşunuzun, evdeki buzdolabınızın, klimanızın sesleri de aynı şekilde sizin kaydınızın içine girebiliyor. Ve ne yazık ki bu kameralara ek aparat ve aksesuarlar almadan harici mikrofonda bağlayamıyorsunuz ve çoğu aksiyon kamerasında bu aparatlar bile yok. Evet, bir de bu aksiyon kameralarının çok büyük bir kısmına yani monitör de bağlayamıyorsunuz. Monitör nerede lazım oluyor? Bir görüntüdeki detayları görmek için ihtiyaç duyuyoruz ama çoğu aksiyon kamerasında bu HDMI'lara bağlayabileceğimiz aparatlar bile desteklenmiyor. Tabii bu biraz da profesyonel çekimlerde eksikliğini hissedebileceğiniz bir özellik ki zaten çok özel sahneler ya da çok özel çekimler dışında profesyonel yaşamda bu kameraları pek kullanmazsınız. Ki profesyonel bir fotoğrafçıysanız zaten kullanmazsınız. Çünkü bu aksiyon kameralarında ne kadar fotoğraf özelliği bulunsa da bu cihazlar fotoğraf için üretilmiyorlar. Çünkü özellikle zoom yetenekleri pek iyi olmadığı için kadraj yapmakta inanılmaz zorlanıyorsunuz.
Ki tek sorunları da bu değil. Mesela yani kimse bunu merak etmiyordur ama ben bu kameraları alayım, stüdyoda flaşlarımı tetikleyeyim, öyle çekimler yapayım da diyemezsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, biz bugün kimler aksiyon kamerası almalı ve bu aksiyon kameralarının avantajları ne, dezavantajları ne, bunları konuştuk. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman daha fazla vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.